Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yoğurtlu bulgur köftesi yapacağız. Diğer adıyla Van yöresine ait Kürt köftesi. Şimdi 200 milimlik bardak ile 2 su bardağı köftelik bulgurumu karıştırma kabıma alıyorum. Ve kaynattığım sıcak suyu şöyle önce yarısını koydum. Bir karıştıracağım. Evet, diğer yarısını da ilave ediyorum. İyice karıştırıp bir 15 dakika suyunu çekmesini ve bulgurun şişmesini bekleyeceğim. Evet, bu şekilde üzerini kapatacağım ve 15 dakika bekleyeceğiz. Bulgurumuzu epey dinlendirdim, şişti. Şimdi şöyle bir adet kuru soğanımı rende yapıyorum. Orta boy bir kuru soğan. Şöyle 2,5 çay kaşığı tuz koydum. 1 yemek kaşığı kadar kuru reyhan. Çok yakışıyor. Elinizin altında varsa muhakkak kullanın. 1 adet yumurta ve 1 çay bardağı da unumu ilave ediyorum. Şöyle yanıma biraz küçük bir kapta su aldım. İhtiyaç duydukça elimi onunla ıslatacağım. Şimdi bu karışımı çok güzel yoğuracağız. İyice özlü bir hamur haline getireceğiz. Arkadaşlar çok iyi yoğuralım. Yani gerekirse azar azar elimizi ıslayalım ama sakın birden su filan dökmeyin. Arkadaşlar çok güzel yoğurdum. Hani sakız gibi derler ya, tam o şekilde. Şimdi ben artık şekil verme aşamasına geliyorum. Sizler de çok iyi yoğurun. Problem yaşamamak için. Şöyle küçük küçük parçalara ayırıyorum ilk önce. Şimdi şunları şöyle küçük bir çiğ köfte gibi düşünün. Şöyle bir defa yapmamız yeterli. Düzlememize gerek yok, hiç yuvarlamamıza. Bu şekilde hazırlıyoruz köftelerimizi. Arada bir yine elimizi ıslatalım. Ben köftelerimizin şeklini verdim. Şimdi bunları haşlayacağım, suyu ocağa koyacağım, kaynatacağım. O aşamada görüşürüz. Suyumuz kaynadı. Şöyle 3 çay kaşığı tuz ilave ettim. Şimdi köftelerimi şeklini bozmadan kaynar suyun içerisine ilave ediyorum. Şöyle yavaşça hafif bir karıştıralım. Ve kaynamaya bırakalım. Şöyle 5 diş sarımsağım var. Büyükçe bir kase diyelim. Yoğurdum var.
Yani şöyle 200 milim bardak ile 2 bardak olabilir. Şimdi sarımsağımı rendeliyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ettim. İyice karıştıralım. Evet, sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Köftelerimiz kaynamaya başladı. Pişmeye başladı. Kontrolünü yapacağım. Siz de piştiğini şöyle bir tanesini çıkarın, hafif bir dokunun veya yiyin, anlarsınız. Köftelerim pişti. Şöyle süzdürüyorum suyunu iyice ve servis tabağıma alıyorum. ...3-4 kaşık yemek kaşığıyla zeytinyağı koydum. Yarım yemek kaşığı da tereyağı koydum. Şimdi bunu iyice, hani tam yanmayacak ama tereyağının kokusu çıkana kadar eriteceğiz. Şöyle 2 dolu çay kaşığı toz biber koydum. 1-2 dakika şöyle biberle de kalsın. Altını kapatmadım. Sarımsaklı yoğurdumuzu köftelerimizin üzerine gezdiriyoruz. Yağımızı da gezdiriyoruz. Yoğurtlu bulgurlu köftemiz hazır. Diğer adıyla Kürt köftesi. Çok lezzetli bir yemek çeşididir, köfte çeşididir. Sizler de yapın. Sevdiklerinizle paylaşın arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.